34 haftalık hamileliğimden herkese merhabalar. Doğuma çok az bir süre kaldı. Bu videoyu da çekmek için çok sabırsızlanıyordum ama kendimi ancak iyi hissettim. Bir günü denk getirdim. 29 yaşındayım. İlk çocuğum. Bir an önce ürünleri geçeceğim ama şunu belirtmek istiyorum. Neden bu ürünleri aldığımı açıklık getireyim. Çünkü bir defa bir tane ürün almak için bile, mesela şunu örneğin, yeri geldi 3 gün araştırmışımdır, yorumlara bakmışımdır, fiyatlarını karşılaştırmışımdır, başka markalara bakmışımdır. Her şeyin en iyisini almaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Şu olsa olur, olmasa olur diye değil de kalitesinin iyi olmasına çok dikkat ettim. Böyle gelişigüzel bir alışveriş yapmadım. Aldığım ürünü gerçekten, mesela eline aldığım her şeyin böyle tamam bu cuk olmuş, bundan daha iyisi yoktur şeklinde bir alışveriş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence çok hazır bir video olmuştur. Birçok üründe de size faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bundan 30 sene önce annem bana hamileyken keşke böyle bir video çekme şansı olsaydı da şu an oturup izleseydim. Annem böyle uzun uzun bir videolar çekmiş olsaydı tek tek bana o günün şartlarında, o günün modasında neler varsa kullanılan ürünleri görmek isterdim. Ama benim kızım bu konuda çok şanslı. İleride açıp izleyecektir. Çok teşekkür ederim. Videomuza geçelim. En yakınımda şu Yataş mini yatağından başlayalım. Yataş mini'nin bu reflü yatağını görmüşsünüzdür. Ben bunu gerçekten çok istiyordum almayı. Çünkü bir anne içgüdüsüyle düşündüğüm zaman çocuğumu emzirdikten sonra, gazını çıkartıp hemen pışpışladıktan sonra yatırdığım zaman tekrar midesinin ağzına gelmesin diye reflü yatağı bence bu açıdan çok iyi. Başka markalarda da var, bakabilirsiniz. Ama ben almışken fiyatlarını da araştırıp baktığım zaman Yataş'ın daha iyi olduğunu gördüm. O yüzden Yataş tercih ettim. Bunun içinde 2 tane kılıfı var. Bu dışta görülen kılıfı var ya, bu çıkabiliyor çok pratik bir şekilde. Şöyle gösterecek olursam yan tarafından böyle içi lastikli bir çarşaf gibi düşünebilirsiniz şöyle. En altta da bir tane beyaz alezi var kendine ait. O da fermuarları çıkartıp yıkanabiliyor. En altında tabi süngeri var. Bir de şunu söyleyeyim, birçok videoda ben bunu görmemiştim. İçinde silindir var. Bu ayak kısmını konulan kısım sanırım. Bu hareket halinde, yani burada çıt çıtları var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu hemen yollayalım. Yeni ürünü gösterelim. Bu Mustela'nın saç ve vücut şampuanı olarak geçen bir ürünü. Bu da pişik önleyici kremi. Pişik önleyici krem olarak ben Mustara'yı tercih ettim. 2 tane bu şekilde aldım. Losyonu neden aldığımı söyleyeyim. Yaşadığım iklim, yaşadığım bölge çok kurak ve sular çok kireçli. Yani çok fazla biz de kullandığımız için vücudumuza kuruluk yaptığı, tahriş yaptığından dolayı pul pul dökülme yapıyor. O yüzden büyük ihtimalle bunu kullanacağım. Bebek kullanmazsa ben kullanırım. İçeriği falan da temiz, çok önerilen bir markaydı. O yüzden bu ürünleri Mustara'dan tercih ettim. Bir de masaj yağını almayı düşünüyorum. O ilerleyen zamanlarda alır mıyım bilmiyorum. Bakacağız ona. Otri Bebe'den bu aspiratör uçları. Aspiratörü de biliyorsunuzdur. O da şurada bir yerde olacaktı. Birazdan elimize denk gelir. Bunun için bir ürün daha var. Onu hemen göstermem lazım. Bunu bir kenara atayım. Tırnak ürünlerine geçecek olursak 2 tane bu şekilde tırnak makasımız var. Birisi bu makas, bu da törpüsü. İlk etapta ben tırnaklarını keserim diye ümit ediyorum. Çünkü kedimden alışkınım. Yani kesiyorum çok rahat bir şekilde. Bebekte de öyle olacağını tahmin ediyorum. Ama kesemezsem diye törpü aldım. Zaten hani kessek bile törpülemek gerekebilir diye düşünüyorum. Çünkü kestiğim zaman köşeler ve etrafı hani sivri kalıyor ya. Böyle bir tane bu şekilde 6 tane aparatı olan törpü. Ben bunu denedim kendim. Yetişkin olan kısmını denemiştim. Etine değdiği zaman gerçekten duruyor ve gücü çok yavaş, çok hafif çalışıyor. Ses bile yapmıyor doğru düzgün. Bebek bence uyurken bile kullanabilir. Kendini çizmesin, önemli olan yüzü Allah korusun çizip de tahriş olmasın diye. Bu şekilde pille çalışan. Bunun pili de normal bu şey pillerinden arkadaşlar. Kalem piller var ya, kumanda için olan onlardan. Şöyle bir tane kendime dudak bakım kremi almıştım. Bu da Doğu
doğum anında kullanmak için, o an hani dudaklarım çatlar, kurur, canım yanarsa diye. Çünkü çok kuru cildim var ve sular da çok kireçli. Gerekli olabiliyor. Ve Pantolin dudak kremiydi. Bu Omron'un 520 olan serisinden aldım ben bunu. Kulaktan ateş ölçer arkadaşlar. En iyi ateş ölçer kulaktan ölçermiş. Bu arada alından ölçülen temassızlar ya da koltuk altı vücuttan ölçülen temassızlar var. Yani direkt koltuk altına temas edenler tamam 1 derece ama temassız olanlar, uzaktan ölçenler yanılma payları çok yüksek oluyormuş. Onu alacağınıza böyle ömür boyu kullanabileceği, sizin de kullanabileceğiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim, çocuklar aşı dönemlerinde çok fazla ateş geçirdiklerinden dolayı ateşini hep kontrol altında tutmanız gerekiyormuş. Ben bunu kendim de denedim, eşim de denedi, beğendik. İçinde de böyle aparatlar var, küçük küçük silikonlar. Hatta onu göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. İçerik kısımları aşağılara düştü ama şunu göstermek istiyorum. Kulak kısmına takılırken hijyen gereği şeffaf bu şekilde naylonları var. Kulağınıza değen kısmı tek kullanımlık bunlar. Bunların devamı alınabilir. Aklınızda olsun. 521 mi 520 olan bir seri sırasına gidip gelmiştim. Ben 520'yi tercih ettim. Çok büyük bir fiyat farkı vardı arasında ve özellik olarak 521 birazcık daha hani farklı bir özellik yapalım da daha farklı ürün segmentine ulaşalım gibi bir algı vardı orada. O yüzden ben işime zaten yarayacaktır. Sadece ateşin ölçüsü sağlıklı bir şekilde 520 benim için yeterlidir diye 520 olanı aldım. Şimdi onun dışında burada elime gelen şunları göstereyim size. Bir termometreden gidersek eğer ateş ölçerden sonra, bu da su için termometre arkadaşlar. Banyo suyunun içerisinde bunu atıyorsunuz. Banyo suyunun ılıklığını ölçüyor. İlk başlarda alışana kadar çocuğun hani ben çünkü acemiyim bu konuda, bilgim yok. O yüzden aldım suyunu ölçmek için. Yine termometreden gidecek olursam şunu göstereyim. Xiaomi'nin termometresini aldım. Aynı zamanda nemi de ölçüyor. Duvara falan takılabiliyormuş. Bir yerlere sabitleniyormuş. Ben bunu evin içinde gezdiriyorum şu anda. Odaların hepsini ölçüyorum. Yani birkaç tane daha almam lazım teyit etmek amacıyla. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum size. CR2032 isimli bir pil almanız lazım. Duracell marka olmak zorunda değil. Ben pilde hep Duracell aldığım için, güvendiğim için bu markayı aldım. Yine Xiaomi'den gidecek olursam, şu hala elimde kaldı söyleyeceğim ama arkadaşlar bu şekilde bir nem makinesi aldık Xiaomi'nin. Ben Vivel markasıyla Xiaomi arasında git gel yapmıştım. Bence Vivel de işinize yarayacaktır ama benim annem bunu aldığı için, yani ben dedi hani güvenmiyorum, Vivel falan hiç duymadığım bir marka dedi. Xiaomi'nin her evindeki çoğu şey, robotun Xiaomi, işte onun Xiaomi, bunun Xiaomi, bunu da dedi Xiaomi al dedi. O yüzden de bunu da Xiaomi aldı annem. Yani bakacak olursak 4 tane seçeneği var. Açma kapama düğmesi var. Bu şekilde. Buna bastıkça da seviyeleri değişiyor. Telefondan bağlayabiliyorsunuz. Memnun musun dersen, yani üstten doldurmasından dolayı memnunum. Nem olarak da güzel nemlendiriyor. Ama arkadaşlar suyu çabuk bitiyor. Biz suyu hazır aldığımızdan dolayı 4 litre, hatta 4,5 litre su kapasitesi var. 2 gün falan anca dayanıyor her gün kullandığınız zaman. Ve güzel bir şekilde temizliğini de yapmanız lazım. Karbonatlı, sirkeli sularla falan sizi çok uğraştıran bir ürün ama çok da gerekli. Bebeklerin burun tıkanıklığından dolayı maalesef petek yaktığımız için kışları böyle bir cihaz almanız lazım. Şey de söyleyeyim, arkasında da böyle bir aparatı var. İçinde de böyle mini bir yastığı var. İçerisine aromatik yağlar falan damlatabiliyorsunuz. Güzel kokması açısından. Hızlı hızlı gidecek olursam yine sol taraftan devam edeyim. Bakın burada. Şunu da söyleyecektim. Pardon, unuttum. Bu kutuyu da arkadaşlar ıslak mendil kutusu. Direkt ıslak mendili paketini alıp bunun içine atabilirsiniz. Bazı ıslak mendiller paketi açık kalabiliyor ve içi kuruyabiliyor. Hatta ıslak mendilin paketini açtığınız zaman ters çevirmeniz lazım ki daha uzun süre dayansın, hemen kurumasın diye. Bu şeffaf kutuyu ben niye tercih ettim? Islak mendil kullanmak için değil kesinlikle. Pamuklarımız var. Pamuklarımızı içerisine koyacağız. Üzerine de kaynamış ılımış sıcak suyumuz, ılık suyumuzu koyacağız. Bu şekilde çocuğumuzun popişkolarını temizleyeceğiz. Bu yüzden ben bunu tercih ettim. Biraz daha minik bir kutu olabilir yani başka zaman için ama evde bence böyle bir şey gerekli. 1 veya 2 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyormuş.
ürüyormuş. Bakteri ürüyormuş çünkü içerisi. Eğer bu paket içerisi çok fazla kalırsa, atıyorum 3-4 gündür bu pamuklar hala kullanılmadı, duruyor, bekliyor. Bir an önce kullanman gerekiyormuş. Deneyip bakacağız arkadaşlar, göreceğiz. Başka bir evde herhangi bir saklama kutusuna da koyanları gördüm, öyle küçük küçük kare kare. Onlar da olabilir. Şimdi şuradan devam edelim. Chico'nun saç tarağı var. Bu konak önleyici bir tarak. Bu banyodan sonra birazcık plastik ve sert uçlu olduklarından dolayı şöyle göstereyim yakından. Plastik ve sert olan şu beyaz taraf hızlı, yani böyle biraz daha kazıyarak taradığınız zaman konağı önlüyormuş. Konak oluşumunu önlüyormuş. Hani oluştuktan sonra tedavi gibi değil de önlüyormuş. Bu da rahatlatıcı bir tarak diye düşünüyorum. Böyle minik minik güzel güzel tararsınız. Çok yumuşakmış. İç açıp bakmadım. Hijyen açısından çocuğum gelince açacağım. Kulak çöpü olarak da şöyle şu top olanlardan tercih etmeniz lazım. Bunlar biliyorsunuz klasik olanlardan almayın. Çünkü yanlışlıkla Allah korusun içine sokabilirsiniz. Bu çünkü koruyor. Tam içine kadar, deliğin içine kadar girmiyor. Bu neden gerekli onu söyleyeyim. Kulakların arasındaki şu kıvrımlarımız var ya, kulak kepçemiz. Oralarını falan temizlemek için aldım ben bunu. Eğer içinde de varsa hafif, ben kendime güvenirim, yapabileceğime inanıyorum. Oraları da güzel bir şekilde temizlerim diye düşünüyorum. Çok içine sokmamak lazım. V-Baby markanın emzik saklama kutusu aklınızda olsun. Böyle bir şey de çok gerekli. Hatta bundan 1-2 tane, belki 3 tane bile gerekebilir. Bende şu an bir tane var. Islak mendil olarak da Bio Natural bir tane elimde var. Bir yerlerden gelmiş, toplu paketini almadım henüz. Islak mendili bir an önce almam lazım. Onu biliyorum. Kulaktan gitmiştik ya, burunla devam edelim tekrardan. Şunu göstermek istiyorum size. Aklınızda olsun, şöyle bir ürün var arkadaşlar. Burun nazal temizliğini biliyorsunuzdur. Çocukların burnuna serum fizyolojikten enjeksiyonları çekip burnundan sokup içinden böyle diğer burun deliklerinden işte mukozosunu akıttığımız, çocuğumuzun nefes almasını rahatlattığımız bir olay var. Direkt serum fizyoloji burnuna asla koymayın. Yani şırıngadan bahsediyorum. Şırınganın ucu çok sert. Ben kedimde çok yaptığım için biliyorum. Benim kedimde nazal temizlik yapılması gereken bir kedi. Çok burun akıntısı var. Zaten burun akıntısı varsa onu sizin temizlemeniz gerekecek. Bebek kendi kendine temizleyemiyor. Görünebiliyor mu? Bakın şöyle göstereyim. Bunu enjeksiyonun içerisine bunu yerleri takıyorsun ucuna. Plastik ya normalde şırınganın ucu, enjeksiyonun ucu. Bu da silikon. Bunu takıyorsun enjeksiyona. Çok rahat, yumuşacık. Bak böyle çocuğun burnuna bunu sokuyorsun. Enjeksiyonu sıkıyorsun. Tertemiz çocuğun burnundan temizliyorsun. Bunun içinde 10 tane var. Bluewell marka. Bunu deneyeceğiz. Hiç denemedim ben bunu. Zaten kedime de lazımdı. Size de bunu göstereyim istedim. Yani kedimin ben çok tahriş yaptım burnuna o enjeksiyon sokarken, sert olduğu için şu burun kenarlarının iç kısmı var ya, birazcık böyle yara bile yaptım yani, onu söyleyeyim. Allah beni affetsin yani. Şöyle Hamur markasına ait. Bunu almayanı herhalde kışkışlıyorlar. Anne yapmıyorlar herhalde. Çantanın içinde mi atıyorsun, evin içinde mi gezdiriyorsun? Böyle bir ürün. Bunu direkt açıyorsun böyle şık diye. İçine bezini koyuyorsun. Islak mendilini koyuyorsun. İşte pişik kremini koyuyorsun. Bir tane zıbın varsa anlık değiştirmen gereken bir zıbın atıyorsun. Hop, bunu böyle dürüp katlayıp buradan da bir tane çantini takıyorsun. Bu şekilde böyle çantana atıyorsun. Hop, çantadan çıkarıyorsun. Çocuğun altını güzelce temizliyorsun arkadaşlar. Şu en sonda kaldırayım, kendisini göstereyim. Bu Bahtiyar'ı ben ilk çocuk alışverişinde en başta bunu aldım arkadaşlar. Bana böyle bir şey, niye ilk başta bunu aldın dersen, düzenden dolayı, böyle her şeyin düzenli tertipli olsun diye böyle böyle bölme bakın bunda 4 tane 5-6 önlerde falan da bayağı her yere bölme. Mesela şöyle göstereyim. Bir tane kremini işte şuraya koy. Buralara büyük bir şeylerini koy. Hem yanları hem içi bölmeli. Böyle bir şey organizer almanız bence gerekiyor. Evin içinde gece mesela kalktınız. Çocuğunun altını değiştireceksin. Çocuk ama yatak odasında uyumuş. Odasında uyumamış. Odasından hemen bunu hızlı bir şekilde alıyorsun. O an ne lazım? İşte tırnağı uzamış, tırnak makasını. İşte ne bileyim, yüzü kurumuş, yüz losyonu. İşte altına yapmış bezini. Hemen bunun içinden buluyorsun. Hop, işini görüyorsun. Pratik bir şekilde gezdiriyorsun evin içinde. Şimdi devam ediyorum. Sol taraftan bunu bahsetmiştim. Bunun şeyi var, aspiratörü var. O şurada bir yerde oradan çıkacak. Onu göstereceğim.
Çok önemli değil ama görün istiyorum. Bu kemer arkadaşlar. Bu ne kemeri? Kundak kemeri. Bu sadece kollarını bağlayan bir kemer. Şöyle düşünün. Bu şekilde bebek burada içine girecek. Kafası burada. Kolları bu hizada. Şuralarda 2 tane minik yastıkları var. Yaz bebeği olduğu için kesinlikle ben bunu tercih ettim. Çok sıcak havalar. Ben şu an mesela Mayıs'ın son günlerindeyiz. Yanıyorum evde. Aşırı sıcak. Camı da örttüm video çekeceğim diye. Her yer volkanlar geçireceğim yani. Çocuk da Haziran sonu Temmuz başı gelecek, nasip olursa inşallah Allah'ım hayırlısıyla getirmeyi nasip eylesin dünyaya. Bu %95 pamuk, %5 likra diyor. Sevi Bebe markasına ait bir kemer kundak. Ayarlıdır. Kollarını sabitliyoruz. Neden kundak tercih ediyorum ben? Şöyle söyleyeyim. Çocuk anne karnı sıkışık bir ortamda kaldı ya, dünyaya gelir gelmez de böyle gevşediği için uyurken falan hop kendine böyle sıçratıp uyandığından dolayı kendini huzursuz ve gergin hissediyor. Çok ağlıyor. Çok uyumuyormuş. Annem de bu şekilde düşünüyor. Annem de zaten kundak yaparız ilk başlarda diye. Gidişata göre karar vereceğiz. Bir tane de annem yine kundak aldı. Bu arada çocuğum anneannene yat kalk şu dua et, büyüdüğün zaman sen de anneannene sahip çıkıp anneannene çok iyi bak. Çünkü anneanne senin için elinden gelen her fedakarlığı yaptı. Yapılması gereken ne varsa değil yani daha da fazlasını yaptı. Senin için neredeyse çoğu her şeyi anneannen almıştır diyebilirim. Burada anneanneye, anneme sevgiler, saygılar, ellerinden öperim, hürmetler. Bu bir kundak arkadaşlar. Ayaklarını da kapatan bir kundak. Yine kollarından sarıyoruz. Bacaklar serbest bir kundaktır yine. Çünkü kalça çıkını önlemek açısından bacaklarını kundaklamak tavsiye edilmiyor. Hatta bazı doktorların tamamı kundağa karşı. Çocuk sizin arkadaşlar. Ben karışmam. Ben yapacağım kundağımı. Yapan vardır, yapmayan vardır. Bu da böyle bir kollarını da kapattığımız bir kundak. Fermuarlı. Bakın göreceğiz hangisi işimize yarayacak. Şöyle şu çok uygundu fiyatı. İnanılmaz da kaliteli geldi. 5000 tane falan önlük var böyle. Annem bunu diye almamı istedi. Bunu da söyleyeyim. Benim annem şu an, ben 30 yaşındayım. Annem 22 yaş büyük benden. 52-51 yaşlarında bir insan ve 3 tane çocuk büyüttü. Kaç tane yeğen gördük. Etrafındaki komşularından da çocuk gördük. Yani tecrübeli bir kadın. O yüzden mesela diyor ki emzirirken sütün aktı diyelim, çocuğunu ıslatabilirsin o an diyor. Hemen böyle çocuğunda bu varken emzirmen gerekiyor diyor. İşte ağzından hafif bir salya sümük aksa diyor, bu yakaları ıslanıyor diyor. Yani çoğunlukla çocuğunu böyle önlükle tutman gerekiyor yeni doğduğu zamanlarda diyor. O yüzden de böyle ayarlanabilir olduğundan dolayı ipli tercih etmemi söylemişti. O çıt çıtlı olanlar da evet ayarlanabiliyor ama bunun ayarı daha sonsuz. Çünkü o çıt çıtlılar 2 veya 3 kademe oluyor. Ve bunlar çok daha ayarlanabildiğinden dolayı malları da çok iyi çıktı. Bir getirelim bakalım, beğenmezsek iade edelim dedi. Çok uygun aldık. Bunu var ya, hatırlamıyorum ama 12 mi 15 mi sayısı da inanılmaz çok. Bence bu çok işime yarayacak. Sadece şuna bu organizere koyuyorum bu şekilde. Yine bunu da annem şey dedi, bunu da alalım mı dedi. Yemek yerken falan altına su kaçmaması açısından, naylon olduğundan dolayı dedi. İçi ıslanmasın diye. Bazen mesela annem diyor ki ben de 2 kat önlük takıyordum. Altına bunun üstüne onu falan takıyordum diyor. Yine bunu şu 12'li olanı linkleyebilirim. Trendyol isterseniz. Bu da ebebek. Bunu biliyorsunuzdur. Dörtlü satılan klasik önlüklerinden ebeveyn. Bu şekilde. Şimdi iyice anlatıyorum. Yani niye, neden aldığımı açıklayarak anlatıyorum. O yüzden zaman biraz uzayabiliyor. Oh çok şükür sol tarafı bitirdik. Şimdi sağ tarafa geçtik. Şimdi elime gelen sağdan böyle sonuna kadar devam edeceğiz. Aşağılarda da çok daha ürün var arkadaşlar. Bence izlemede kalın. Şimdi biberon olarak ben 2 tane marka tercih ettim. Bunu yıkadım. Kutusunu falan attım. 2 tane Philips Avent'ten aldım. Bir küçük boy, bir büyük boy. Bir de Mama John'un biberonu var arkadaşlar. Eğer Avent'i tercih etmezse çocuğum, beğenmezse bir tane de yedekte bulunsun dedim. Mama John'u aldım. Bu doktor Krantz'lar bilmem neler, bir sürü hani görsem tanıyacağım markalar var kaliteli olarak bakıldığı zaman. İşte gaz yapmaması için içinde böyle aletleri falan var. Reflü yapmaması
yapmasın, gaz yapmasın, konik bebekler için falan. Onlardan falan da hani eğer lazım olursa alınır gene ileride. Belki de hiç gerek kalmayacak. Belki de sadece içinden su içecek. Belki sadece bir meyve suyu içecek. Bilmiyorum ki, belki hep mama yiyecek. Belki sütümü sağacağım, sütümü içireceğim. Hiç bilmiyorum ki yani. O yüzden meyve suyu mu içer, süt mü içer, mama mı içer, su mu içer? İlla bir şey içer ama yani o yüzden lazım biberon. Ama bunu bilerek açmıyorum. Bakacağım. Eğer ihtiyaç sahibi birisi olursa ona veririm. Böyle yanıma koyayım bunları hemen. Bebek olarak, biberon olarak da niye ben tercih ettim? Bir de hatta yedek başlıklarından da aldım. Mesela şu an burada takılı olan 3 numara. Yedek olan burada şimdi. Mesela bak. 2 numaranın bir tanesi de biberonda takılı sanırım. Böyle yedek başlıklarını ekstra alabiliyorsunuz. Yedek başlıkta meme ucu oluyor yani. Anne memesine en yakın, çocuğu da memelettiğini yaşatmayan bir şeymiş sözde. Mesela bunun şeyini ben hiç beğenmedim. Saklama kabını. Dandik sesi de duydunuz. Bunu beğenmedim. Meme kabı almak lazım bu uçları kullanabilmek için. Yine Mama John'un bir emziği var bende. V-Baby'nin de şöyle su içmek için aldığımız cam bir alıştırma bardağı olarak geçiyor. Bu benim bebekliğimden beri çoğu insanda gördüğüm bir üründü. Bilmiyorum, ben de kullanırım herhalde. Kullanmazsam yine paketi kapalı bir şekilde yanımda dursun, evimde bulunsun. Onların ikisini BİM'den almıştık çok uyguna. Şunu mesela ben çok pahalıya denk getirmişim. 350 liraya falan aldım ben bunu. İnim bana şu an gülüyorsunuzdur. Çünkü çok daha uyguna satılan yer varmış. Hızlı bir şekilde aldım. Hiç araştırmamıştım. Mesela anlık girdim. Bu lazımdı. Bu eksik kalmıştı. Hep alayım dedim. Aldığım bir ürün oldu. Ama öyle yapmayın. Yine diğer ürünleri yapmış olduğum gibi başka satıcılara tek tek bakın. Farklı markalardaki ürünlere tek tek bakın. Kıyaslayın, karşılaştırın. Tabii bunlar için ne lazım? Koca bir zaman lazım. Sakin bir kafa lazım. O gün öyle değildim. Hızlı bir şekilde almıştım. Şimdi bunu da bu şekilde takıyoruz. Tamam mı? Bunu da kapatıyoruz. Ucuna da bunu kapağını örtüyoruz. Mis gibi bir şekilde şöyle kapağını da örtünce emcik kısmı tertemiz kalıyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki tertemiz, hijyenik bir şekilde yıkanıp kenara kaldırılacak. Bu da arkadaşlar Bebse diye meyve süzgeci. Meyve süzgeci ile alakalı şunu söylemem gerekiyor. Böyle bir şey aldıysanız dışarıya bunu götüremezsiniz. Kapağı yok çünkü. İçinden meyve püreniz çantanızı mahveder, akar gider. O yüzden bunu anlık olarak tüketeceği zamanlarda kullanacağı bir meyve süzgeci arkadaşlar. Bir de kapalı kapaklı olanlarından muhakkak alın. Çantanıza atacağınız bir şey olsun. Bazen çocuklar diş çıkartma döneminde böyle sütünüzü falan donduruyormuşsunuz ya da meyve dondurup içine atıyor. Bunun içine meyveyi koyup dondurucuya atıp dondurup çocuğa veriyor musun? Çocuk ağzında bunu emerken dondurma gibi dişleri falan rahatlıyormuş. O yüzden de lazım. Normalde meyve yiye olabilmesi için ya da çocuk oyalansın diye de verilen de bir şey. Bundan birkaç tane bence çok gerekli. Bu kirliyken başka bir şey de lazım. Bunlardan birkaç tane bence alınması gerekiyor. Bu anneannesinin, yani annemin ilk aldığı şey çocuğa. Bir hamile olduğunu duyduktan sonra yolda gidiyordu. Denk geldi anneme. Meyve rendesi. Çocuklarına çok kullandığını söyledi. Kardeşlerime falan. Ben de çok kullanacağımı ümit ediyorum. Hatta hatırlıyorum, benim kız kardeşimle aramda Betül'le 15 yaş var. Annemin böyle bunda meyveleri böyle pütür pütür yapıp kardeşime yedirdiğini hatırlıyorum. Çok pratik, masrafsız, zahmetsiz böyle bazı ürünler var. Rondolar, mikserler. Bir de onları yıkaması, kaldırması, kurutması, bilmem temizliği falan. Bu o kadar pratik ki hemen şık 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 yapıyorsun. Hop yıkadın. Hatta şöyle bilmeyenler için açayım göstereyim hızlı bir şekilde. Bu şekilde cam. Gayet içi tırtıklıdır. Sesine bakın. Gördünüz bu şekilde püre haline getiriyor. 2 tane diş kaşıyıcı. Bir tane de Zoom'un diş kaşıyıcısı var. Oyuncak kolisinin içerisinde. O daha farklı bir ürün. Tercih eder misiniz bilmiyorum. Şu oyunun anneli olarak geçen ve V-Baby'nin karpuz şeklinde. Karpuz hoşuma gitmişti. Aldım. Şu oyunu yine mama kaşıkları. Bunlar kısa kaşıklar arkadaşlar. Mama John'unkilerle uzun kaşıklar. Mama John'un da sadece 2 tane kaşık çıkıyor. Bir tanesinde de
saklama kabı çıkıyor. Toplam 4 tane kaşığımız oldu. Sırayla anlatacak olursam eşim markete gittiği zaman bunları alırken dedi ki ben ilk önce tabii ki de oyları aldırttırdım ona. Kendi kendine yemesi için bebek bunu kullanır ama sen bunu yedirirken zorlanırsın. Sapı biraz kısa. O yüzden bir tane uzun almamız lazım dedi. Alayım mı dedi. Dedim çok mantıklı bir fikirmiş. O zaman dedim al. Bana bir şey de alayım deyince al derim zaten. Onu aldı bu şekilde. 4 tane oldu kaşığımız. Biberon kurutucusu muhakkak almanızı tavsiye ediyorum. Sadece biberon değil, emziklerin ucuklarını takıyorsunuz. Emzikler çünkü hijyen açısından sağa solda kurumaz. Tezgahın üstüne direkt koymaya başlayabilirsiniz. Bir gün olur ki canınız sıkkın olur, hızlı ve pratik olmanız lazımdır. 2 dakika hemen yıkayayım dersin. Tezgahın üstüne hop bir bırakırsın, ne olur orada hijyen olmaz yani. O yüzden bence tezgahınıza böyle bir ürünün bulunması gerekiyor. Hala çocuklarınızı yıkadığınız bir sünger ve şöyle bir tane biberon ve emzik temizleyiciniz bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Tezgahın hemen bir kenarında da sünger. O şekilde çocuğunuzun ait bir temizlik olayı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Oyo'dan yine önlük var ve mama yemesi için 3 porsiyon ayırabildiği, masaya sabitleyebildiği bir vakumlu olarak geçen tabak arkadaşlar. Bu bir zaman sonra leke yapabiliyormuş. Anneler bundan dolayı birazcık yapıyorlar. Hani çok pahalı bir ürün, neden böyle leke yapıyor falan diye. Ama zaten açıklama kısmında onu ben okumuştum geçenlerde. Bir yerde yazıyordu. Mesela diyor ki havuç, domates, pancar gibi ürünler lekelere sebep olabilir. Oluşan lekeler ürünün güvenli kullanımına engel değildir. Yani siz bilirsiniz, bilmiyorum. Avrupa standartına uygun %100 premium silikon. Yani üst segment bir silikon. Evet. Tamam. Cam, plastik vesaire kullanmamanız lazım. Böyle silikon kullanmanız lazım. Oyo da çok tercih edilen bir marka. Şimdiki yeni nesil anneler hep bu markayı kullanıyordu. Ben de bilmediğim ilk çocuğum indirimdeydi. Ben de aldım. Bundan bende bir tane daha var. Lenson var hatta. Süt ve mama saklama kabı bu. Şuradan hatta onu da göstermiş olayım. 4 tane bu markadan, 4 tane Lensino markasından var. Ben bunu tamamen süt saklarım diye kafasıyla aldım. Bunu da tamamen meyve püresi yapıp dolaba koyup daha önceden hazırlayıp saklayabileceğim şeyler olarak düşündüğüm için aldım. Ya da çantama atacağım. O an mesela 2 tane erik koyarım içerisinde. Hafif bir şeftali koyarım bu içerisinde görüldüğü gibi. Parka dolaşmaya falan götürdüğüm zaman içinden hop çıkartırım, tertemiz yediririm. Mesela şeftali nasıl çantana atabilirsin kaba koymadan? Buzdolabı poşeti ama ezilir. Suyu çıkar. Çantanı mahveder. Yedirmeye de üşenirsin. Bir daha gidersin. Hazır mamalardan yedirirsin. Böyle şeyler bence hayatınıza pratiklik kazandıran ürünler. İçine ne yaparsın? Yoğurt koyarsın. Bebe bisküvisi koyarsın. Hop güzel bir şekilde biraz da pekmez ya da bal falan tatlandırıp yedirirsin. Bir ara vermem lazım. Niye, neden aldığımı tek tek açıklıyorum. Birazdan burada olacağım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi burada Lensino ürünlerinden bahsedeceğim. İkili olanı var. Eller serbest olarak geçen, giyilebilir adı altında olan göğüs pompasından var. Arkadaşlar bunu alma sebebim, en önemlisi çocuğuma kendim bakacak olmam. Tek başıma bakacağımdan dolayı içinden çıkanları da bir yandan bakın bu şekilde. Tek başına bakacağımdan dolayı arkadaşlar ellerin serbest olması bana büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Yorumlara baktım, genelde elektrikli olanları tercih etmişler. Vakum gücünün daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Ne kadar yüksek olabilir ki? Hani %50 ile %70 arası falan mıdır, açık bilemiyorum. Yani çok böyle çekmezse, çok da aşırı süt sağması gerekirse tabii o da alınabilir ama bence bunun da vakum gücünün yeterli olduğunu yazan çok fazla da yorum da vardı. En önemlisi, bakıldığı zaman arasında karşılaştırıldığında elektrikliyle bu şarjlı olan, giyilebilir olan arasında bu bir defa zamandan tasarruf sağlıyor. Çocuğunuza kendiniz bakıyorsanız bir yandan çocuğunuzu pışpışlayıp uyuturken bir yandan sütünüzü sağabilirsiniz. Bir yandan başka bir işinizi yapabilirsiniz. İnşallah çok da fazla gerek kalmaz bu ürüne. Anneme kalsa hiç gerek yoktu. Hiç alma diyordu bana. Ama ben açıkçası tedirgin oldum, korktum. Akranlarıma sorduğum zaman ve yorumlara baktığım zaman kesinlikle bir süt pompasının şart olduğu söyleniyordu. Sütün gelmese bile sütünü getiriyormuş. Sütün çoksa sütünü sağıp dolaba atıyormuşsun.
Ürün sadece şu kısmından şarj ediliyor. Onu göstereyim. Burada şarj giriş kablosuyla birlikte geliyor. Tek handikapı bunun. İçinden güç başlığı çıkmıyor. Sadece kablo çıkıyor 2 tane. Birer tane olduğundan dolayı 2 tane kablosu var. Güç başlıkları niye çıkmıyor? Neymiş efendim? Prizler farklıymış. Avrupa'daki priz girişleriyle Türkiye'nin giriş prizleri farklı. Ama hangi ülke pazarını satıyorsan ona göre bir başlık üretebilirsin. Kendiniz ayrıyeten bir şarj adaptörü almanız lazım. 2 tane almanız lazım. İkisini aynı anda sığıp ikisini aynı anda şarj edeceğinizden dolayı. Bu bir. İkincisi içinden şey çıkmadı. Bunları koyabileceğiniz bir kendine ait taşıma çantası veya bir kılıflı bir şey olmasını dilerdim. O çıkmadı. Oradan 2 tane eksisi var. Kullanıp denemek lazım. Yorumlar çok iyiydi. Lensino ürünü. Göğüste Lensino çok tercih edilen bir marka. Şimdi ben krem olarak Lensino, doktor da bunu bana tavsiye etti. Birçok anne de bana bunu tavsiye etti. Göğüs ucu krem olarak. Bu göğüs uçlarını yumuşatıyormuş ve göğüs ucunun kuruyup çatlamasını önlüyormuş. İyileştirme özelliği de var galiba bunun. Bunu direkt çocuğunuz bu göğsünüzü yıkamadan da bunu emzirebiliyor musunuz? Ama ben öyle yapmam diye düşünüyorum. Çok acil bir durum o da olmadan. Yani ne de olsa sonuçta bir orada bir yapı. Direkt yani o kadar %100 doğal olduğunu söylüyor. Sızıyı, acıyı falan alıyormuş bu. Göğüs ucu olarak önce ben bunu aldım. Hatta ben bunu deneyip kullandım. Hamileyken biliyorsunuz bazen göğüs uçlarınız acıyor, tahriş oluyor, çatlıyor, kuruyor. Hatta süt gelenler bile var. Dedim ki hani bu iyi çıktığına göre bunun çok satılan, herkes tarafından çok güzel yorumlara sahip olan göğüs için kullanılan süt pompasını da alayım dedim. Onu aldım derken işte sonra baktım. Hatta bunu ben size biraz önce gösterdim galiba. Bu ikisini de aldım. Şunu söyleyeyim, bir de göğüs için kullandığım diğer ürünler şu tarafta da var. İlk aldığım ürün az önce göstermiş olduğum çocuğuma şu designer taşıma olarak geçen bunu almıştım. Hemen sonra akabinde de bunu aldım. Yani ilk ürün bu alınabilir diye düşünüyorum. Hamileyken bile kullanabiliyorsunuz. Ben çünkü kullandım. Dediğim gibi göğüs uçlarımız biraz böyle hassaslaştı, acıdı, yara oldu gibi böyle bir tuhaf bir şey oldu bende. O zaman denedim, kullandım. Bu markayı tercih etmemdeki tek sebep, kalitesine emin olup olmadığımı bilmiyorum ama bana bu marka da iyi geldi hamileyken. X-Large olmasından dolayı. Onların beden değil ama sadece bedensiz olarak standart kalıp bir de bir X-Large olarak geçiyor. Silver Nurse marka var. Onu da tercih edebilirsiniz. Eğer ki göğüsleriniz ona göre ise büyüklüğü. Satıcıyla muhakkak iletişime geçin. Eğer kullandığınız stüdyon ölçüsünü söyleyin. Onlar size olup olmadığını söylerler. Şöyle kutuyu açtığımız zaman içinden 2 tane bu şekilde gümüş kapağımız çıkıyor arkadaşlar. Bunlara sabunlu kimyasal asla temas ettirmiyoruz. Karbonatla ovalayarak temizliyoruz. İçine süt toplanıyor. Göğüs ucundaki sütle beraber gümüş tepkimeye girerek göğüs uçlarınızı iyileştiriyor. Ve vücudunuzun bunu alıştırması için hamilelikte doğuma son böyle 2-3 hafta kala günde 200 saat takmanız icap oluyor. Bu hamilelikte başlıyorsunuz bunu takmaya. Hamilelikten sonra, doğumdan sonra da sürekli günlük olarak tak çıkart yapıyorsunuz vücudunuza. Yara olsun veya olmasın bunu hep takmanız gerekiyor. Mesela 2 saat takıyorsun, 5 saat ara veriyorsun. Biraz kendi yapınıza, vücudunuza göre de bakarsınız. Bunu aldığınız zaman çıkartın. Yani bu o kadar iyi bir şey ki hem göğüs uçlarınızın tahriş olmasını engelliyor. Sütyana falan temasını kesiyor. Hem de iyileştiriyor. Sızısını, acısını alıyor. Krem sürmekten bence çok daha iyi. Ben hatta Lensino kremindense gümüş kapak kullanmayı daha çok öncelik vereceğim. Bu da yine göğüslerin tahriş olmasını engelleyecek bir kalkan olarak geçen Philips markasına ait. Philips Avent'in bir ürünü. İçinden 2 çeşit kapak çıkıyor. Hava alan ve hava almaz olarak. Bir de temas ederken göğsünüze tam değecek kısmına da bir şey var. Böyle silikon tarafı var. Silikon tarafı bedeninize değiyor. Bu dışarıda kalıyor. Sütü bunda toplayabiliyorsunuz. Sütünüz çok akarsa. Ya da sütyana temasını kesmek için kullanabiliyorsunuz. Çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü gümüş kapağım var. Belki de ben bunu daha çok beğeneceğim. Bilmiyorum, deneyip göreceğiz. Başka da zaten bu tarz bir ürün yok piyasada. Hani bir o var. Bir gümüş kapak var.
Bir de süt toplamak için bu var. Bu da meme emerken diğer göğüse bunu koyuyorsunuz. Süt eğer çok gelirse inşallah herkesin foşur foşur sütleri olur. Ama optimum denge düzeyinde foşur foşur. Yani çok hiperlaktasyon seviyesinde olmaz da inşallah. Böyle bir mochinin süt toplama için üretilen bir ürünü. Bunu şöyle yapınca sütü sözde sağıyormuş. Kendi gücüyle vakumluyor. O an göğsünüz o gün çok hassastır. Hafif toplamak gerekir. Bunu kullanırsınız. Çok aşırı sağmanız gerekir. Göğüs pompası kullanırsınız. Çocuğunuza bakan biri vardır ve çok zamanınız vardır. Elektrikli alırsınız. Fiyatı daha makul olduğu için. Mesela giyili bir pompa daha pahalı. Bu uygun bir fiyattı. Fiyatı 450 liraydı bunun mesela. Kapağı var. İçinde bir de küçük bir tane aksesuar var, bardak gibi. Çocuğa onundan falan içirebiliyorsun. O anlık hemen yerinden kalkmadan sütünü sağdırdın. Hop çocuk uyumak üzere gibi. İçinden hemen aparatını çıkart falan emzir. Pratik bir ürün bence. Göğüsten devam edersek şöyle 2 tane de ebeveyn kendine ait 2 farklı ürünü vardı göğüs pedi ile alakalı. İkisini de aldım. Başka yoktu. Ultra ince ile normal göğüs pedi olarak geçen. Bunun daha makul fiyatı. Bu bir tık daha pahalı. İçeriğinde de daha az var. Yukarıdaki kutuda 50 tane, aşağıdakinde 100 tane var. Bu ultra ince diyor. Böyle incecik. Bu da kalın olanı. 2 tane de bu şekilde ürün var. Bunların çok farklı markalarda seçenekleri var. Yine Lensinon da var. Eğer hani sonradan öğrendim Lensinon'da olduğunu. İlk başta bunu almamış olsaydık. Bunları annem aldı hep böyle. Sonradan Lensinon fark edince onu alırdım yani. Sonuçta daha havasız, geçirgendir diye düşünüyorum. Bunlar belki biraz daha naylon karışımıdır. Pamuğu azdır. Bir sızdırabilir falan. Pek güvenmiyorum ama yani iyidir diye düşünüyorum. İnşallah iyidir. Kullanan deneyenler varsa ya da hiç sakın kullanma falan yazabilirsiniz yorumlara. Siveno ile Unibaby markasından 2 tane sıvı deterjan. Bebeklerde toz deterjan kalıntı yapabilir diye tedirgin oluyorum. O yüzden sıvı deterjan aldım. Sıvı deterjanlar bana daha hijyen geliyor. Daha kaliteli geliyor. 2 tane bu şekilde aldım denemek için. Siveno'yu denedim. Hiç memnun kalmadım. Unibaby'ye daha henüz deneme fırsatım olmadı. Siveno arkadaşlar zaten bitmek üzere. %100 doğal olarak geçiyor. İçerisinde yok o yok bu yok falan. İçerik kısımlarına bakarsınız. Doğal olduğundan dolayı tercih etmiştim. Bebek deterjan olarak. Niye beğenmediğimi şöyle söyleyeyim. Kapağın dışında bir defa böyle kapağı kapatırken kapak böyle vakumlanıyor. Böyle içine zor kapanıyor. Açtığımız zaman gaz varmış gibi düşünebiliriz. Kapağı böyle kapatamıyorsun. Kapak geri kalkıyor bak. Bunda bir sıkıntı var. Bak. Gördün mü? İçi doluyken de buradan taşıyor. İçi doluyken dedim yeni açtığınız zaman şuralara kadar inene kadar falan kapağı böyle kapatırken dışarı o kadar uğraştıran zor bir şey ki dışarıdan akması falan hiç hoşuma gitmedi. Kokusu da inanılmaz keskin. Doğal olsa bu kadar kokmaz diye düşünüyorum. Böyle çok değişik kötü bir kokusu var. Yani böyle bebek kokusu desen de değil. Mesela bunun hiç kokusu yok. Ve böyle bir şey de yok. Öyle kapak atma olayı falan da. Yeni doğal olarak geçeninden aldım. Bir de bunu deneyeceğim. İnşallah bu iyidir. Yoksa tekrar değiştiririm. Ebeveyn kendi markasından bir balon temizleyici. Bunlar çok sık sirkülasyon olacak ürünler olduğu için biraz da fazla aldım. Toplam 1 litre yapıyor 500. Bilmiyorum beğenir miyim beğenmez miyim. Bunları niye alıyorum biliyor musun? Normal bulaşık deterjanına da yıkayabilirsin de. Bebeklerin şeylerinde sütler çok kalıntı yapıyormuş biberonlarında. Çok zor temizleniyormuş emzik ağızlarında falan. Bunlar o yüzden satılan ürünler diye biliyorum. O yüzden aldım. Leke çıkartıcı. 2 tane çeşit var bebekte. Toz ve sıvı olarak. Ben şimdi önce sıvıyı aldım. Tozu geçeceğim birazdan. Tozu daha çok beğendim. Sıvıyı hiç beğenmedim. Ben bunu kendi kıyafetlerimde falan da denedim. Bunu ne yapıyorsun biliyor musun? O kadar pratik bir mantığı var ki eğer bir başka bir marka varsa gerçekten Merve çok inanılmaz güzel leke çıkartıyor dediğiniz bir ürün varsa lütfen aşağı bana söyleyin o markaya da link atabiliyorsunuz yorumlar kısmına. Ben o ürünü deneyeyim. Bu ürünü ben hiç beğenmedim. Boşuna para verdiğimi düşünüyorum. Yorumlarına sonradan baktım. Hiç leke çıkartmıyor arkadaşlar. Özelliği şu. Kuruyken lekeye fıs fıs sıkıyoruz.
çamaşır makinesine direkt yolluyoruz çamaşırı. Hemen de lekeyi çıkarıyor. Öyle vaat ediyor sözde ama değil asla. Belki bir kaynar su yapıp sprey değil de içini açıp döküp kullanabilirim diye tutuyorum elimde. Bu mesela öyle bir özellik. Toz. Ama bu da çamaşırı yıpratır mı yıpratmaz mı zamanla bilemiyorum. Ama çok güzel leke çıkartıyor. Çamaşırlara bildiğim böyle sodalı etkisi yaratıyor. Böyle mis gibi tertemiz çıkartıyor. Kazık gibi falan olur mu ileride çok kullandıkça? Ya da çamaşırı yıpratır mı bilemiyorum. Ama gerçekten leke varsa bu inanılmaz güzel. Kaynar suda bekletiyoruz. Mis gibi lekeyi çıkartıyoruz. Biberon temizleyici olarak da böyle tercih ettim. Set olanları var. Emzik ağızlarına göre tek tek olanlardan 6-7 parçalı ürünlerden ben onlarla baş edemem arkadaşlar. Onları koyacak hiçbir yerde bulamam mutfakta. Çünkü benim mutfağım tam oturdu yerine. Onları nereye koyup saklayacağım? Kaybederim. Evin içinde, mutfağın içinde bir makineye de falan. Bunu öyle gelemem. Ben böyle sadecik diyeyim. Hemen bunu tak çıkart. Biberonu temizle. Emzik ağzı içinde belki sonradan küçük bir şey alınabilir bir tane. Bebek temizleme pamuğu olarak da 2 kutu aldık. Güzel bir kampanya vardı. Yine bunlar da ebeveyn kendine ait bebek temizleme pamuklarından arkadaşlar. Bunları anlatmaya gerek yok. Kutusunu görmeniz açısından attım. İçeri böyle bir sürü böyle tek tek aynısından bir sürü pamuk var. Ben sayı vereyim size. Mesela bir tanesinin içinde toplam 60 tane var. Toplam 3, 6, 9, 12, 15 tane de paket var. Bunlarla bebeğinizin poposunu yıkayın, silin. Terlediyse terini silin, vücudunu silin. Bu benim için X large. Ben şu an 91 kilo oldum. Ben denedim. Benim için gayet güzel oldu. Hatta bir tık bol bile kaldı. Hafif rahat oldu. Large da olurmuş. Ben bir tık büyük beden tercih ettim. İleride ne olur ne olmaz. Daha benim 7 haftam var. 6-7 haftam var. Evet, şimdi elime ne geldi? Şu paketi az önce keşke bu ıvır zıvır gösterirken bunları gösterseydim. Biberon olarak da bir büyük bir küçük demiştim ya. İkisi de aynı boymuş bunların bu arada. Onu yanlış söylemişim. Hangi paketini aldım bilmiyorum. Biberon 2 tane bu şekilde. Mama Joe'nunki 2 taneydi. Evet, Mama Joe'nunki bir büyük bir küçük. Oradan karıştırdım. Hatta Mama Joe alacaklara göstereyim. Böyle 2 tane bir büyük bir küçük biberon var. Bu 250 ml. Bu da 160 mililitre. Ben bunu Hasan'ın çantasına da koydum. O an belki krize girer, emmez, Philips Avent'i sonra bunu emer falan diye. Tabii Avent'in Ultra Air gece görüş olanlarından aldım. Bu da gece ağzından düşüp yatağın kenarında hemen tak diye ağlarken çok ağlayıp kendini uyandırmasın. Hızlıca ağzına verelim diye bu şekilde aldım. Bir de onu emmez mi emer mi diye bilmediğim için bir tane daha alayım dedim. O bipslerden falan hiç almadım. Zaten damaksız vermek hiç sağlıklı değil. Damak sağlığı açısından, dil sağlığı açısından damaklı tercih etmeniz gerekiyor emzikte. Ben kendim 5-6 yaşına kadar emdiğim için biliyorum. Damaklı emzikler çok iyi oluyor. Emmesi çok güzel oluyor. Bunları hiç sevmiyorum. Bunlar böyle damağın dibine yapışmadığı için atasın geliyor ağzından. Anasına çekerse zaten bunları kullanmayacaktır. Damaklı kullanacaktır. Bu da zincirimiz. 3 tane daha zincir aldım kumaş. Onları da göstereceğim. Bu hediye geldi. Bu Susan'ın piçik kremi. Hastanın çantasına atmıştım. Bunlar hastanın çantasına koyduğum şeyler bu arada. Bu da aspiratörümüz. İçinden yedek 2 tane çıktığı için yedek başlık koymadım. Belki inşallah bunlara hiç gerek kalmayacak. Bu böyle yedekte tuttuğum bir kılıfın da fermuarlı olan bir şey. İnşallah ne biberona ne aspiratörüne ne emziğe hastaneye gerek kalmaz. Yatağımı bitireyim önce. Şuraya devam edeyim. MCD Bebek markalı. Annemin bana almak istediği anne bebek çantası. Annem çanta konusunda çok takıntılı bir insandır. Böyle illa iyi olacak, kaliteli olacak, marka olacak falan. Markasız bir şey istemez çanta olarak. Bunu beğendiğimiz için bunu aldık. Gerçekten çok kaliteli. Yani kalitesi inanılmaz iyi. Şimdi başlıyorum anlatmaya. Bunu anlatmak istiyorum. Lütfen dinleyin. Şimdi birincisi niye bu derisinden değil de kumaşından tercih ettim. Şimdi deri olan bir zaman sonra yırtılabilir veya deri durdukça kendini döküyor arkadaşlar. Gerçekleri değilse. İkincisi kumaş olmasını tercih ettim. Sanırım bu su geçirmez, sıvı almaz kumaştı. Yağmura falan dayanıklıydı.
Niye altın tercih ettim? Çünkü altın takmayı sevdiğim için, uyumlu olsun altın sarısıyla diye. Şimdi başlıyorum sapından anlatmaya. Şu 2 tane sapı var böyle. Bunu hatta birleştirip kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Ayrıca sırt çantası olarak takabiliyorsunuz. Bunlar da çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ergonomik olduğunu düşünüyorum. Altları sünger olduğundan dolayı ve ayarlanabiliyor. Gene geçecek olursak 2 tane de askı aparatı var. Bebek arabasına takabiliyorsunuz. Şu arkasından başlamışken devam ediyorum. En arkada bir gözü var. Bu sanırım bu anne gözü. İçerisine çok değerli eşyalarınız varsa olan telefon gibi, başka hani para gibi falan, onları sanırım koyuyorsunuz. Tam sırtınıza denk gelen kısım. Yine en alta eğer ulaşamadıysanız şurada katladığınız kıyafetlerin düzenini bozmadan tertemiz bir şekilde en altına buradan ulaşabiliyorsunuz. İçinden şöyle alt açma matı çıkıyor. Ve çanta var bir tane de, onu göstereceğim. En altına bu şekilde sırt tarafından ulaşıyoruz. Sırt kısmında bakın bu kadar özellik var. 1, 2, 3, 4 tane sırt kısmında özellik var. En ön kısmında da 2 tane özellik var. En alta kadar inen bir tane gözü var. İçinden böyle bir tane askı çıkıyor. Buna büyük ihtimalle telefonunuzu ya da anahtarınızı takıyorsunuz. Anahtar o an nerede, kapıyı kilitledim, buldum, kaybettim derdiniz olmaz. Bence çok güzel bir özellik. En alta kadar inen özelliği de çok hoşuma gitti. Yine en önde de böyle soğuk tutmasını istediğiniz, sıcağa karşı sıcak veya soğuk tutmanızı istediğiniz biberon ve termoslarınızı koyabileceğiniz termostatlı gözleri var. Ön kısmını bu şekilde tamamladık. Yanlara gelecek olursak ıslak mendilinizi direkt buraya bu şekilde koyuyorsunuz paketini. Paketin ağzını açıyorsunuz. Buradan bir iki tane çıkarttıktan sonra devamı sürekli o anlık gelecek. Böyle çekebiliyorsunuz. Yan tarafında da sadece bu şekilde kapalı yapmışlar. Kıyafet falan buraya zıbın vesaire sığar diye düşünüyorum. İç kısmına bakalım. Şöyle bir tane matı çıkıyor. Bir de şöyle bir çapraz çantası var. Çapraz çantasını ben daha kullanmadım. Bunu annem özellikle aldı. Hani çantanın o kadar özelliğini bilmiyorduk. Bence buna da gerek var mı yok mu bilmiyorum. Bunu da alınca fiyat bayağı bir şişti. 6 milyara falan yakın bir fiyat olmuş. Şu taksite vurunca falan çok yükseliyor. Şöyle bir tane zinciri var. İçi de böyle bildiğiniz sıcak tutması ya da soğuk tutması açısından. Önünde bir tane gözü var. İçinde bir tane gözü var. Bence gayet yeterli. Telefon, cüzdan vesaire artık ne koyarsak. Belki de çocuğun çikolatasını koyacağız. Poklu bezini koyacağız. Belki bilemiyorum. Şimdi bu da alt açma örtüsü. Bunu da yeni modellerin de eskiye göre değiştirmişler. Burada bir yastık var. Eski modellerinde yokmuşmuş. Bunu da milletin evine gidip çocuğunuzun altını değiştirirken falan hijyenik bir insanın iddiasını göstermek için, huylandırmamak için büyük ihtimalle bunu o şekilde kullanıyoruz. Bunu en sevdiğim özellik, çantayı böyle açtığınız zaman. Evet. Kaç dakika ya? 5 dakika çıkmalıyım abi. Tamam. Çantayı böyle açtığınız zaman böyle içi görünsün diye, kapanmasın o an diye böyle bir demir yapmışlar. İçinde bir tane böyle bir gözü var. Şöyle. Ondan sonra 2 tane burada biberonluk mu artık dersin, bölme mi dersin. Bir de burada bölme var, bir de burada yanlarda. İçi falan inanılmaz güzel arkadaşlar. Çantamız da bu şekildeydi. Bezlerimizi de Prima'dan tercih ettim ben. Tamamladım 1-2 modelini. 3. modeline geçeceğiz. 3. model mi deniyordu? Seri mi deniyor? Numara. 3. numaraya geçeceğiz. 1 ile 2'yi Prima Premium Care bez olarak kullanacağız. Onu da şöyle göstermiş olayım. Hatta şöyle 2 numarayı özellikle paketleri farklı geldi diye açıp baktım. Size de öyle bir şey denk gelirse. Bu paketle bu paket farklı ya, içleri aynı ama. Sanırım bu ekonomik diye geçiyormuş. Bu da normal paket diye mi geçiyormuş? Tam mı tersiydi? Üstüne gerçi yazıyor. Böyle paketleri farklı diye tedirgin oldum, korkmuştum. Siz korkmayın. Bunlardan böyle 3'er mi 4'er paket mi ne yaptık şimdiden. Bu şekilde bir de şu Murph Baby ile şunu göstereyim. Bunun adı mesela ana kucağı ya. Baby Jorn alanlar Baby Jorn falan diyorlar ya. Ben de buna Murph Baby diyeyim.
Her şey tamamen aynı. Ne farkı var? Bir gıdım bir şey farkı varsa vardır. Belki kumaşının kalitesindedir. Belki bilmiyorum neresinde. Bu mesela 3 milyar, Murphy Baby 13 milyar. Arada 5 katı falan fark var. Niye ben onu vereyim? Ben mesela bunu güzel kılıfıyla taşınabilir. Omzuna da az, elinde de taşı bir kılıfıyla beraber aldım. Oyuncağı da var. Güzel çocuğumu buna koyarım. Ayarlarım buradan. Aslında güzel sallarım. Yani sonuçta bunu çocuk eğer 5 sene 6 sene falan kullanacak olsa giderim böyle pijörünü de alırdım. Ne olacak yani de. Çocuk bunu topu bir yıl bile kullanmayacak. 6 ay mı kullanacak? Ne gerek var yani ona hiç. Tamamen bence dolar üzerinden gelen bir durumdan dolayı pahalı. Pahalı olduğu için de kaliteli olduğu düşünülüyor. O yüzden alınıyor diye düşünüyorum. Bu şekilde ben keriz değilim, o parayı ona veremem. O yüzden ben Murphy Baby aldım. Mama markasıyla Murphy Baby arasında çok gidip geldim. Mama markasına baktığımız zaman da o da tercih edilebilir. O da güzel kendince. Ama satıcıya baktığım zaman profiline girince o bana güven vermedi, Mama markasının satıcı profili. Başka şeyler de satıyordu böyle. Bu sadece bu ürünü satıyor. Mesela kılıfın mı yırtıldı? Tekrar kılıfını sipariş verebilirsin. İşte taşıma çantası mı lazım oldu? Ekstra alabiliyorsun falan. Satıcı da güzel iletişime giriyor. Bence bu markayı alın siz de. Kendiniz bilirsiniz. Oh. Çöp kovası olarak da Corbel'in çöp kovasını ve poşetini aldım. Kaldıramadım bir dakika. Corbel'in çöp kovası, çöp poşetini de satın aldım. Niye aldım söyleyeyim. En sona kadar almayacaktım. Son dakikaya kadar bekledim. Niye dedim çöp poşetine, çöp kovasına bu kadar para vereyim, ama ben zaten çöp poşetlerini falan normal kendim de satın alıyorum. Hesapladığım zaman benim mutfakta, banyoda kullandığım çöp poşetleri gibi o fiyatlara falan tekabül ediyor. Sızdırmıyor sonuçta. Akıntı varsa, ishal varsa falan poşetler yırtık delik olabilir. Zaten bir çöp poşeti satın alman gerekiyor iyi bir markadan. Ben de dedim ki kovasıyla beraber olduğu için ben bu çöp poşetini zaten almak zorundayım. Kovasını da alayım bari dedim. Güzel bir kampanya vardı. Poşet yani de bez olarak da sirkülasyon çok fazla oluyor ya gün içerisinde. Her seferinde poşetle her evin bir kenarında tut falan. İlla bir çöp kovası alınması gerekiyor. Çöp kovalarını araştırırsanız zaten bugün nereden baksan 500 lira falan vermen gerekiyor. 200-300 daha veriyorsun. Böyle bir çöp kovasına sahip oluyorsun. Bence bunu alın. Yorumlar çünkü şiddetle tavsiye edilen ürünlerden biri de buydu. Ben de o yüzden annelere güvenip, tecrübeli annelere, deneyimlerine güvenip aldım. Bu kadar yorum olmasaydı almazdım. Onu da söyleyeyim. Biraz fazla mola vermişim arkadaşlar. Zaman su gibi akıp geçmiş, hava kararmış. Kaldığımız yerden devam edelim hız kesmeden. Zaten çok yarısını bitirmiştik zaten. Anlatacağım birkaç bir şey daha kaldı. Müslinlerden başlayacağım ama önce şu kutuyu bir göstermek istiyorum. İçi karton, dışı bu şekilde. Şurada içinin dolu olduğuna bakmayın. Hepsini bir araya getirmek için koydum bu şekilde. Bazıları çekmecedeydi. Çırt çırtlı saklama hurçları aldım. Dolabın içine koyabilecek şekilde ölçüsüyle beraber 2 tane aldım bunlardan. Biri bu. Bunun içinde şimdi neler var? Elime ilk gelen bu. Sling arkadaşlar. Bunun markası Kubbe. Yorumlara baktığınız zaman göreceksiniz. Açmama gerek yok bence, tozlanmasın. Bildiğiniz Sling arkadaşlar. Krem rengi bendeki. Ben müslinleri satın alırken o kadar çok araştırdım ki pamuklu olsun, kaliteli olsun, güzel olsun. Yani bu naylon olarak da satılanlardan çok var. Müslinlerde bu detaya bence dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle benimki yaz bebeği olduğu için daha çok ince müslinler tercih ettim. Bu şimdi mesela annemin aldığı bir müslin örtü. Bunu Kumaşçılar Çarşısı'ndan yaptırdı. Kendisi böyle tek tek ipliklerini çıkartarak, size de fikir olsun. Bu şekilde bir tane 4 katlı pembe renginde bir müslinimiz var. Ölçüsü de yine 1 metre miydi? Büyük modellerden.
Bunu bir şöyle kenara koyayım. Bir tane bunu ben kendim aldım. Ya annem satın aldı da her şeyi ben alıyorum. Annem bana kod atıyor, şifre atıyor, şekilde falan yaptık da. Bunu şöyle söyleyeyim. 4 katlı. Bunun markası Tiny Lamp diye bir marka. Kendi sitesinden satın aldım. Bu da yine geniş büyük bir müslin örtü. Müslinler 2 çeşit benim gördüğüm. Bir kare kare olan yapıda var. Bir de böyle kendinden crinkle gibi olarak olanlar var. Sanki bu crinkle kumaşlar daha pamuksu geliyor bana. Öbürleri biraz daha naylon gibi geliyor. Şimdi markalarıyla beraber gidelim yine. Şundan 3 tane var. Bunlar set halinde satılıyor. Şu marka arkadaşlar Eyfin diye bir müslin. Kenar dönmeli dikişleri falan harika. Tek katlı. Ufak bir müslin. Şöyle hatta şöyle çapraz tutarsam çok daha net anlaşılır. Bu şekilde küçük tek katlı bir müslin. Bundan 3 tane var. Bunlar üçlü set halinde satılıyordu. Birisi böyle toz pembe. Birisi krem. Aynı markanın. Bunu ebebekten almıştım. Marka Ev Baby diye bir marka. Mesela bunun pamuğunu hiç beğenmedim. Tek katlı yine. Çünkü mesela bakın bu kare müslinlerden. Şöyle görecek olursanız inşallah görünüyordur. Crinkle kumaş değil. Bu hiç içime sinmiyor. Pamuk görünüyor. Pamuk gibi değil. Ama bak asla şu kalite değil bu. Efe'nin crinkle ince tek katıyla bunlar arasında dağlar kadar fark var. Aklınızda olsun. Müslinlerde çeşitleri, kaliteleri değişiyor. Şöyle üçlü yine bir set halinde müslin tercih ettim. Bunlar da yine tek kat. Benimki yaz bebeği olacağı için çift katlı çok almadım. Bunun markası da Bontberro diye bir marka. Bunun kumaşı da çok güzel. İncecik. Tek katlı crinkle. Kesinlikle bu aldığım markaları satın alabilirsiniz. Hem yüksek derecede yıkadım hem kurutmaya attım. Biraz çekme yapıyor. Ütüleyince açılıyor. Şöyle bir alez aldık. Sanırım bir tane daha almamız gerekebilir. Aynısından tekrar sipariş vermeyi düşünüyorum. Kalitesini de gördüm, beğendim. Markası Soleil olması lazım. İçi naylon, dışı %100 pamuksu. Eminim pamuk olduğuna. Hem böyle tiftiklendi. Hafif böyle yıkayınca. Direkt çocuk bunda bile yatabilir ama siz tabii yatırmayın, ben de yatırmam. Çok güzel bir kumaşı var. Yatağı tam kaplayıp sarıyor. Benim yatak 70'e 110 ölçüde. Bunu anneannemize ördürdüm. Yani anneme dedim ki anısı kalsın, bir şey örer misin? Bu şekilde yastığıyla beraber sağ olsun. Böyle 40 yama motifleri tek tek örüp birleştirilen modellerden kocaman bir battaniyemiz oldu. Çok güzel. İçi falan böyle yine o kumaşın artan kısmından göstermiştim az önce. Müslin yaptırdı diye. İçine müslin 4 katlı geçti. Diktirdi bunu kuşeye, terziye. Dışını kendi ördü. Bu şekilde ömür boyu hatıra olarak saklayacağımız bir anısı kalacak battaniyemiz yastığıyla beraber takım. Bakın çok güzel. Ben bu modeli anneme atmıştım. Anne bunu örer misin diye. O da ördü sağ olsun. Bu benim çocukluğumun kundağı. Anneme bunu dedim, bana getir, çocuğuma da kullanacağım. Böyle kelebekler var. Tertemiz mis gibi. Sanki daha dün ben içinden çıkmışımcasına. Kumaş o kadar güzelmiş ki ne sararmış ne soğumuş. Zamanında da annem bana iyi para kıymış yani. Her şeyimi en iyisini almış belli. Bu anneannemin bana verdiği bir başörtüsüydü. Tülbent, yazma artık ne diyorsanız. Kumaşından dolayı %100 pamuk, incecik bir şey. Belki lazım olur tül. Böyle çocuğuma sakladım onu. Zaten çeyiz şeylerin hiçbirini kullanmamıştım. Bir tane de böyle bunu geçen bir yerde denk getirdim. Çok uygun fiyata buldum. 2 katlı bir müslin arkadaşlar. Sanırım müslinlerimizin hepsi burada bu kadar. Buradan çıkan bir şeyler daha var. Bunlardan mesela bone almıştım. Biri burada. 2 tane daha var. Eşim bunu bir yerde görüp, bir çocuğun üstünde görüp beğenmişti. Ben de hemen onu buldum, aldım. Kiraz çekirdeğiyle gaz sancısı için böyle. Bu bize bir arkadaştan sağ olsun geldi. Aynı kutudan bir kutu daha var. 2 tane aldım demiştim. İkincisindeyiz. Bu yine Hamur markasının keçi yünlü müydü? Keçi muhar mıydı?
Koyun postu muydu? Çok kaliteli. Yine hamur markasına güvenebilirsiniz. Etiketi de burada üstünde. Bizdeki böyle krem üstünde, hatta ekru diye geçen bir krem. Yaprak desenleri var yeşil yeşil, mit yeşilinde. Ben bunu çok beğenerek aldım. Şuradan geçecek olursam, balenli olarak emzirme önlüğü arkadaşlar. Kocaman bir emzirme önlüğü. Balenli demek şu demek: İçinden çocuğunu çok rahatlıkla görebiliyorsun. Çocuğunu her ortamda emzirebilirsin. Asla içini göstermiyor ve çok büyük bir kumaş. İstersen bunu bebek arabasının üstüne de takabilirsin. O yönde de bebek arabasını da kapatır. Hem çocuğunu rahat emzirirsin, hem de yakmayacak, terletmeyecek bir kumaş. Tek katlı bir müslin. Farklı bir müslin ama böyle daha sert yapıda. Çok böyle yumuşak yumuşak sarabileceğiniz bir müslin değil. Tok bir müslin. Bir tane bu var. Bir tane daha emzirme örtüsü aldım. Onu da birazdan göstereceğim. O daha farklı. Burada yine şöyle çocuğu kundaklayabileceğimiz bir tane havlumuz var. Havlu bir iki tane daha almak lazım bence. Biri kirliyken diğerini kullanırız ya da tek bir tane işimize yarar mı bilmiyorum. Sonra bir bornoz alırım diye düşünüyorum. Çocuk birazcık toparlayıp büyüyünce. Şöyle bir tane de yine bir, bunun adı neydi? Pazen değil. Örtü. Yine orta kışlıkta kullanılabilecek. Annemin yıllardır kız kardeşim de kullanıp 15 senedir saklamış olduğu battaniye. Bunu sana getireyim mi dedi. Tabii getir dedim. Eski malların kalitelerini zaten bulmak imkansız gibi bir şey. Hem de kardeşim kullandı, kızım da kullansın. Anısı da, ben böyle anı olan şeyleri çok seviyorum. Tertemiz, mis gibi. Ne lekesi var, ne yırtığı var, ne püsürü var. Annem 15 yıldır saklamış sanırım torunu kullansın diye. Buradan tekrar anneme her şey için çok teşekkür ediyorum. Burada yine annemin çarşıdan kumaş alıp kestirip kendi 2 kat mı, bu tek 2 kat olarak yaptığı pazen ismiyle geçen bir kumaş. Pazenler ya çift kat satılıyor ya annem onu 2 kat yapmış, bilmiyorum. Kendisi kenarlarını işledi. Bunu annemle eşim birlikte karar verdiler kumaşın desenine. Mit yeşilinin üzerinde böyle turuncu, sarı, beyaz çiçeklerimiz var. Böyle tatlı bir pazenimiz oldu. Burada da yine şunu da göstereyim ondan sonra. Bu benim arkadaşlar. Bunu da sanırım annem 3 tane çocuk büyüttü benden sonra. Yine bir pazen. Sanırım bunu da anneannem işlemiştir. Bizde böyle anneanneler çok hevesli ilk torunlarına. İlk çocuklarına özellikle. Çocuklarının torunlarının olarak. Ben de annemin ilk çocuğuyum. Anne tarafından. Benim anneannem de çok bana emeği var üstünde sağ olsun. Bu da bir pazen. Bu benim. Yine kundağımla beraber annem bunu bana getirdi. Bunlar da yine babaannemizin almış olduğu battaniyeler. Kendisi de buradan teşekkür ederim tekrardan. Bu şekilde bir pembe orta kışlıkta bir battaniye ve kumaşının kadife olarak geçen ama asla kadife değil yani. Bu yazlık da değil. Tam böyle ara geçiş gibi bir battaniye arkadaşlar. Bu ikisi de babaannemizden sağ olsun. Bu şekildeydi. Şu sarı olanı da hatırlamıyorum. Bir şey aldım. Bunu hediye olarak satıcı göndermişti. Burası da böyle. Şimdi küvete geçeceğim. Şu yastığı şöyle kenara koyalım. Arkadaşlar küvet kısmında da şu maşırbayla kova ve küvet. Üçünü ben takım aldım. Küveti hemen bir göstereyim. Bizim küvetimiz pembe desenli füme grisi. Koyu bir gri. Başarımız da bu şekilde. Bunun içine ben file aldım. Onu size anlatacağım. O filenin bir özelliği var. Ona geçmeden süngerlerimi göstereyim. Şimdi 2 tane aldım. Eğer memnun kalmazsam, sertse, beğenmezsem, güzel köpürmezse, hoşuma gitmezse diye Baby Jam markasından da tercih ettim. Chico'ya çok yakın bir muadil. Eğer bunu da beğenmezsem Chico'nunkini de alırım. Öyle düşündüm. Öyle 2 tane banyo süngerimiz var. Ve burada da destekli banyo filesi. Bunu tek başına yıkayan anneler için tasarlandığını düşünüyorum. Bunun özelliği o kadar güzel ki. Bunu ben çok araştırarak aldım. Böyle arkadaşlar, içinden o kadar farklı bir şey çıkıyor ki her yerde gördüğünüzü zannetmiyorum. Çok birazcık üst segment bir ürün diye geçiyor.
Böyle bunu bir kere takarken kancaları zaten çok sağlam takılıyor böyle. Hani klipsleri gayet sağlam. Sesini de duyun. Şeyden tereddüt ettim sadece. Bu arada bunun markası Sevi Bebe arkadaşlar. Alacak olanlar için söyleyeyim. Ben aldığımda fiyatı 550 lira mıydı? 450 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bu şekilde banyo filemiz. Bunu taktığımızda asla aşağıya çökme yapmıyor. Çocuğu koyunca çöker mi bilmiyorum ama yorumlar gayet iç açıcı yorumlardı. Yani hiç kötü bir yorum görmedim. En iyi özelliği de şu. Şimdi bunların içi komple yastık olduğundan dolayı köpük var bunlarda. Yastık özelliği sağlıyor. Çocuğa destek veriyor yıkarken. Bu da yastık ekstra. Çocuğu çevirdin, evirdin, ayaklarını yükseltmek istedin, kafasını yükseltmek istedin. Bunu istediğin gibi evirip çevirip döndürebiliyorsun. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Buraya sabit bir yastık. Banyo filesi olarak Sevi Bebe'nin bu filesini bence alın. Alabiliyorsanız alın, alamıyorsanız bir annenize aldırın, annenize babanıza birine yani. Sonra başka ne var? Şu yatağı anlatayım. Bunu en sona bıraktım. Biraz hastane çantama neler koyduğum videosu gibi yapmayayım da sadece hastane çıkışımı göstermek istiyorum. Çünkü çok eminim malından, kalitesinden. Onu göstereceğim. Bir de bir ufak bir sürprizim var. Bir de kendimle alakalı birkaç ürünüm var orada. Onu göstereceğim size. Onlara geçmeden de şu yatağı bir göstermek istiyorum. Defalarca kurdum kaldırdım, kurdum kaldırdım. Acaba açıktan beklese. Bende 2 tane kedi var. İçine girdiler, ettiler falan. Ortalık kalabalık oldu. Kaldırdım. Neyse çok uzatmayayım. Bunu sakın almayın diyebilirim. O lükse sahibim çünkü. Bir kullanıcı olarak daha bebeğimi bile yatırmazken bunda gördüğüm birkaç tane handikap var. Birincisi, çocuğunuzu sallamak istediğiniz zaman sallanma özelliği varmışçasına satılan bir ürün ama asla sallanma özelliği yok. İçinden çıkan ayaklar asla sallanma modu olarak kalmıyor. Sabit moduna getiriyorsun, sabit kalmıyor. Yerde sallayayım diyorsun, tıkır tıkır çok fazla aşırı ses çıkartıyor. Bunu alacağınıza, bu bir de reflü yatağı da oluyor. Hani kademe kademe kendi anne yanınıza göre, kendi yattığınız bazanıza göre indirip kaldırabiliyorsunuz. Bir de bunu böyle çapraz olarak, reflü olarak da indirip kaldırabiliyorsunuz. Ama bunu alacağına Chico al. Chico alamıyorsan Chico Next Mi'ler var. Şu an 15-20 bin TL bandında. Bu yarıdan da yarı fiyatınaydı. Ben anne yanı çok kullanılmıyor diye çok böyle bir para vermek istemedim açıkçası. Nereden baksan bunu 1 yaşına kadar ancak kullanıyorsun. O kadar bile kullanmıyorsun. O yüzden içim rahat. Çok böyle aşırı şeyim yok. Sadece bak Chico'yu al. Alamıyorsan Joey diye bir marka var. Onu al. Bunu alma. Eğer anne yanı tercihin olacaksa öyle söyleyeyim sana. Az daha unutuyordum. Şunu hemen göstermem gerekiyor size. Arkadaşlar bu sert bir ot. Adı Fatma Ana Eli otu veya Meryem Ana otu olarak geçiyor. Bu psikolojik olarak insana doğum esnasında buna baktıkça rahatlatacak aromaterapi, yağlar, sular, nebulizatörler gibi falan düşünebilirsiniz. Hani sakın bazılarına kaçarak inanmayın. Bunu araştırın. Özelliklerine bakın. Şu kadarını söyleyeyim. Bunu kurya bu. Suya atıyorsun. Bu açılıyor. Açılıyor. Sudan çıkartıyorsun, kapanıyor. Ne zaman atıyorsun? Doğum başlayınca bunu kavanozun içine suya atıyorsun. Doğum bitince sudan çıkartıyorsun. Yorumlara falan baktım. Eğer sudan çıkartmazsan rahim kendini kapatmıyor. Eski haline gelmiyormuş. Kanaman devam ediyormuş. Falan filan. Güzel bir aktar kokusu var. Bilmiyorum böyle şeyler. Ben mesela nebulizatör cihazım, aromaterapi yağlarını bunu işte Kur'an yüzünü zaten böyle çok böyle hani uhrevi şeylere falan ben Allah'a şükür Müslümanım. İnançlıyımdır Allah'a şükür. Hani böyle şeylere falan da inanıyorum ama böyle çok batıla kaçmadan bunu yapabilirsiniz. Doğum anında hani bu açıldıkça acaba şu an rahmim ne durumda deyip bu böyle açıldıkça açılıyor galiba şu an. Çünkü rahmin içeride göremiyorsun ya hani ya da bu kapandıkça rahmim şu an kapanıyor falan böyle hani kendini böyle motive ediyorsun gibi düşünebilirsin. Şimdi burada bebek için hastane çıkış takımı yine anneannemize teşekkür ediyoruz. Buradan bol bol öpücükler, sevgiler. 12 kilo olması lazım. Ben beyaz rengini tercih etmedim arkadaşlar. Böyle
Şey bir yeşili böyle. Bej yeşili gibi düşünebilirsiniz. Ne bej ne yeşil. Orta bir renk. İçinden böyle penye battaniyesi çıkıyor. Klasiktir. Bunun ne farkı var? Bunun markası Tiny Lamp marka. Bunun kalitesine ben sonsuz güveniyorum. Bu setin de diğer setlerde de öyle mi bilmiyorum. Bence hepsi öyle değildir. Tulum mesela. Tulum alırken en çok dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi, ben tulum alırken bile belki 2 ay araştırma yapmışımdır. En kullanışlı tulum nasıl oluyor diye. Birincisi kendinden eldivenli olması. İkincisi boydan aşağıya şurada bir tane zıbınlardan ziyade, zıbın şu açılıp kapananlar var ya, A kısmında değil de ta ayak bileğinin bitişine kadar zıbın olması tercihten daha iyi oluyormuş. Daha rahat giydiriyor musun? Çocuk zaten böyle nereden baksan 10-12 yaşına kadar kemikleri gelişmeye devam ediyor. Böyle çok çıt kırıldığın, yumuşak ve nazik davranman gerekiyor ya. İşte buradan mesela çocuğu tamamen soyup soğutmadan, üşütmeden alttan şöyle hafif bakıp popuşkosuna koklayabilirsin, kenardan bakabilirsin ya da altını tamamen değiştirirken alt kısmı tamamen böyle çıkartabilirsin. Tulum alırken bence siz de bu özelliğe dikkat edin. Bunda olduğu için ben bu seti tercih ettim ve bunun markasına güvendiğim için alalım, deneyelim bakalım. Beğenmezsek iade ederiz dedik. Aldık. Pamuğu çok güzel bir pamuk. Böyle mevsimlik. Zaten böyle tam sert pamuklardan da değil. İncecik tirli bir pamuktan da değil. Anneden karnından çıkan çocuklar biliyorsunuz üşüyor. Yaz kış bile olsun şapka eldiven takmak icap oluyor. Ayrıca battaniye de sarılacak tabii yaz bile olsa. Bebekten çok makul fiyatlarda aldığımız, çok uzun süre giyilmeyecek olan, emzirme özellikle birkaç kere giyilecek olan elbiseler. Şöyle boyları kısacık. Hastanede rahat edebileceğim mi bunlarla bu kısalıkta bilmiyorum. Zaten orada mahrem bir bölge. Hani bir babam olur, bir de eşim olur. Zaten erkek olarak bir de kardeşim gelir sanırım. O da yeni mezun oldu buradan. Kendisine tebrik ediyorum. Erkek kardeşim. Böyle arkadaşlar. Böyle 2 tane burada var. Bir tane de evde şu an kullandığım var. Hastaneye 2 tane emzirme özellikle elbise kullanacağım. Üzerine de yine çok makule aldığım penyesi çok güzel çıktı. Şansıma ebeveyn sabahlığı arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu sabahlık o kadar böyle sarıp sarmalıyor ki beni. Bak ben şu an 90 kiloyum. Normalde 40 beden giyen bir insandım. Şu an yine çok kilo almadım ama sanırım bir 42 oldum herhalde. 2x'ini aldım. Büyük olsun, sarsın, sarmalasın. İşte içimde belki sadece emzirme atleti olur. Bunu sararım falan diye. Hastane koridorlarını yürürken falan rahat etmek için. Çok güzel sardı, sarmıldı. Yani tam bir sabahlık. Bazıları tam önünü kapatmıyor ya. Bir de o kokoş sabahlıklardan alayım mı almayayım mı falan diye çok geldim gittim. Şimdi ben bazı şeylere böyle özeniyorum. Böyle kokoş. Hatta ben mesela gelin tacımı da çok güzel bir markaya Swarovski aldırmıştım. Tacıyla takım olarak set halinde, kolyesi, bilekliği falan. Bir kere kullanıp ömür boyu sakladığım bir şey haline geldi. Ve sürekli elime dolanıyor. Gördükçe sıkılmaya başladım. Birine de vermek istemiyorum çünkü anısı var. Kıyamıyorum. Anısı olan şeyleri veremiyorum. Böyle. Çünkü gelin tacım yani. Nerede kullanacağım? Hatta dedim ki hastaneye götüreyim de çekim yaptırsam. O kafaya bile girdim, düşünün yani. Onu birkaç kere daha kullanmam lazım. İsraf olmasın falan diye. O yüzden ben sadece çok uygun fiyatlı bir tane Loğusa tacı aldım, pembe. Onu size gösterdim. Bulayım da onu bir göstereyim. Onu 380'e mi aldım? 480'e mi aldım? Öyle bir makul fiyatta. Kendinden küpe varmışçasına duran. Çünkü o gün üstünüzde herhangi bir takı toku olmayacağı için azıcık böyle süslü şatafatlı dursun diye. Bir de pembe tercih ettim, kızım pembe olsun yani, kız çocuğu diye. Ben böyle pembe aşığıyım ya. Seviyorum pembeyi. Kendi takım kıyafetlerimi de pembeye koydum. Kızımınkileri de griye koydum. Aslında tam tersi olması lazım. Kendime alıyorum sanki bazı şeyleri. Neyse bak, bu da Elsiva'nın. Bunu bence bulursanız alacaksınız. Bunun bedenini küçük alın ya. Bu 3x aldım ben. Bir tık büyük olsun. Ama hakikaten çok aşırı büyük oldu bu da yani. Malı çok güzel. Sanki üstünüzde yokmuşçasına bunu denedim. Hemen çıkarttım. Hemen leke olur. Çünkü ben bununla çekim yapacağım orada. Sade. Altı var bunun bir de. Güzel ayarlanabilir. İnşallah nasip olursa
3x'ler. Böyle beyaz bir takım. Eşime de pembe tişört giydireceğim herhalde. Böyle düşünüyorum. Ya da beyaz. Kızım zaten değişik bir renk. Yeşil tonunda, beş tonunda bir renk. Bir de beyaz takımı var. Kızım beyaz, ben beyaz. Eşime de pembe tişört giydiririm herhalde çekim yaparsak. Burada başka anlatacak bir şey kaldı mı? Şu oyuncakları kaldı. Oyuncaklarına bence başka videoda geçelim. Şurada göstermiş olalım. Burada kutusu var. Oyuncaklara geçemeyiz. Çok saat de ilerledi. Havada karardı. Başka zamana başka videoda onu hallederiz. Bence daha bir şey kaldı mı? Kalmadı ya. Her şeyi göstermedim sadece size. Ben ebebekte 2 tane alt açma örtüsü gördüm. Sleepy markanın alt açma örtüleri daha kaliteliymiş. Bir de ondan alıp deneyeceğim. Bu ebebeğin kendine ait alt açma örtüsü 60'a 90 ince olanını aldım ben. Niye ince aldım? Zaten çoğunlukla bunu dışarıda kullanacağımı düşünüyorum. Evde de kullanılıyormuş tabii. Ben çocuğu direkt çarşafın üstünde falan altını açmam herhalde. Ona göre etraf kirlenmesin diye. Evde de kullanacaksın ama pufidik pufidik olanlar çantada çok yer kaplar diye ince olanı tercih ettim ben. Bakacağım. Bir de Sleepy'den almayı düşünüyorum. Yine burada primalarımız, 1 numaralar çantamıza koyduk. Bu arada neden Prima onu da söyleyeyim. Birincisi ben kendimle Prima ile büyümüşüm. Annem öyle diyor. Mesela Prima'dan başka hiçbir bez kullanmadım o zamanın şartlarında dedi. Ben de o yüzden annemin güvenine inanarak, kullanımına inanarak çocuğumda başka marka denemedim. Çünkü kız çocuğu çok fazla enfeksiyon olabiliyor. Prima'nın kalitesinde de biliyorsunuzdur. Prima'nın kaliteleri de var. Aktif bebek var. Bir de Prima Premium Care var. Bendeki Premium Care'i özellikle ilk başlarda, ilk 3 ayında kesinlikle o enfeksiyon riskinden karşı çok güzel suyu hazmediyor, emiyor ya. Mesela ben kendim dedim, madem kızlar izleyecek buraya kadar, sanırım erkekler yoktur. Orchid Platinum olan var ya, onu başka da hiç kullanamam. Çünkü mesela niye? Yapısından, dokusundan, emiş gücünden. Çünkü ıslak kaldığı zaman rahatsız oluyorum, tartış olurum. Her şey olabilir yani, başıma her şey gelebilir. O yüzden bu, çünkü dışarıda bir insanız. Yani erkek gibi değiliz. Erkek çocuğuna ne kullanırsan kullan. Ama böyle kız çocuğunda bence emiş gücünün iyi olması veya çok sık değiştirmek lazım. Aşırı sık değiştirmek lazım. Enfeksiyon riskinden dolayı. Çünkü Allah korusun oradaki bir enfeksiyon ta beynine kadar, bütün organlarına kadar yayılıyor. Bu şekildeydi. Kuru kalması, emiş gücü ve sızdırma özelliğinden dolayı ben onu tercih ettim. Pişik olur olmaz bunu bilemeyiz. Atıyorum kullandığım bir pişik kremi işe yaramadığı için pişik olmuştur. Bezle hiç alakası yoktur. Kullandığın bir mamadan dolayı tahriş olurlar, pişik olmuştur. Olabilir. Bezini sık değiştirmediğin için pişik olmuştur. Hangi markayı kullanırsan kullan. Ben buna inanmıyorum. Ben sadece kullanılacak bezin kalitesine inanıyorum. Bez pişik yapmaz. Yapabilir ama sen kullandığın kremler de ona göre pişiği geçiriyor veya geçirmiyor. Bu da önemli. Alerjen şeyler de pişik yapabiliyor. Yani çok kapsamlı. Kişiye göre değişen bir şey. Ben stok yapma taraftarıyım. Stok yaptım. 3 tane 1, 3 tane de 2 mi aldım? 4, demin burada görünüyordu. 6 tane mi aldım? Yani sayılarını tam bitirdim. Birinci ayda ne kadar, ikinci ayda ne kadar kullanıldığına göre aldım. Onları bitirdim. Oy. Oda turu videosu gelecek sonra. Oyuncaklarıyla alakalı videolar gelecek. Hatta şu an siparişimde var. Fisher Price su oyun matı. Onu bir gelsin bakalım. Kalitesi gerçekten Fisher Price'e yakışan bir kalite mi, onu göreceğiz. Sanırım çok uzun bir video oldu ama her şeyi tek tek anlattığımı eminim ya. Eksikte bir şey kaldığını düşünmüyorum. Neyi neden aldığımı, neden böyle olması gerektiğini kendimce nacizane araştırmalarım ve süzgecinden geçirmem üzerine her şeyi bence güzel aldık. Sadece burada eksik olarak şey düşünebilirsiniz. Kanguru neden yok? Ben kanguruyu çocuk geldikten sonra üzerime deneyerek satın alacağım arkadaşlar. Bilmediğim bir ürünü, çocuk da ortada yok. Neye göre satın alacağım ki yani? Herkesin beğendiği bir ürünü belki ben beğenmem. Çünkü ben o konuda huyluyum. Bana işte yok kenarı batar, yok beli destekli derler, beli hiç destekli olmayabilir. İşte çocuğu tak koyarım, çocuk çok aşağı çöküyor olabilir. Bacakları M şeklinde olmayabilir. Ben çünkü çok araştırdım. Baby Björn markasını çok tavsiye ediyor. Harmony serisinden. Onu düşünüyorum. Büyük ihtimal onu alacağım. Çocuk geldiği zaman deneyeceğim, bakacağım. Bebek telsizim yok. Ben evde müzik açıp çocuğumu duyamayacak halde değilim. Küçücük çocuğu da duyarım herhalde.
Duyamazsam da alırım. Bazı şeyleri de eve alıp doldurmak istemiyorum. Bir de onları atamıyorsun. Kıyıp birine de veremiyorsun. Herkes her şeyi de beğenmiyor. Satsan yarı fiyatına satmak zorunda kalacaksın. Etrafımda vereceğim kimse yok. Olur ya, kuzenlerin biraz senden sonra doğum yapacak olur. Arkadaşın olur. Benim öyle bir dünyam olmadığı için tek benim sülalede şu anda ilk torun. İlk göz ağrısı ana baba tarafında her yerde biz baba eşimle ikimiz de ilk çocuklarız. Bizim çocuğumuz ilk çocuğumuz. İlklerin ilki. Bizden sonraki kardeşlerimiz ne zaman evlenecek, çoluk çocuğa karışacak bilinmez. O yüzden böyle doldurmak istemiyorum. Hani bazı şeyleri alırsın, şey yaparsın. Size sadece müslini gösterecektim. Müslin şeyi. Bak, kafa işte geliyor gidiyor. Oh çok şükür yarabbim, hemencecik buluverdim. Loğusa tacım ve şunu. Emzirme örtümü. Bir tane daha aldım demiştim ya. Bu çok ufak minik çantaya atmalık. Öbür griyi de evde kullanmalık gibi düşündüm. Bebek arabasına falan örtmelik gibi düşündüm. Bu minik böyle yer kaplamayacak ve bunun kumaşı çok daha güzel bir müslin. Tek katlı, incecik. Tril tril crinkle, benim sevdiğim yumuşak dokulu müslin. Sert şeylerden değil. Bir tane o sert gösterdim ya. Sakın bence o kare olanlardan almayın. Size bu videoda Loğusa tacımla kapanış yapayım. Belki almak istersiniz. Bu modeli görmemişsinizdir. Böyle kendinden küpeleri varmışçasına duran, saçınızı açtığınız zaman arkadan böyle fotoğraftaki duruşunuza göre bu şekilde bence sevimli. Çok abartılı da değil. Çok sade de değil. Biraz da şatafatlı olacak ya. Her zaman mı Loğusa olacağız? Kaç tane çocuk doğuracağız? Zaten şeyi çok sorguluyorum. Neden insanlar birden fazla çocuk yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar falan diye. İşin içine girdikten sonra gözüm çok korktu o konuda. Sanırım Allah Teala o bütün çektiğimiz şeylerin hepsini unutturuyor. Ben zaten mesela kendimle şu an 8. ayın içindeyim. 9'a doğru gidiyorum. Çok az kaldı. Sürecin sonuna yaklaştım. Sürecin en başındayken liste yap deseler 10 tane madde şu anda sayamayacak kadar hafızam gidik. Zaten balık gibi oluyoruz ya hamileyken. Böyle hafıza böyle hep gidip geliyor. Bence büyük ihtimalle bu çileleri unutalım diye. Allah öyle yaratmış. Bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Çok şükür Allah'ıma her şey tamam. Allah'ım herkese nasip etsin. İsteyenlere bütün gönlünüze göre ne muradınız varsa versin Rabbim inşallah. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip eylesin. Sağlıklı günler dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay. Unutmadan anne, gerçekten buradan çok öpücüklerimi gönderiyorum. Güzel bir anneanne. Şimdiden anneannemize de ettiğimiz bütün dualar kabul olsun inşallah. Seni çok seviyorum canım annem. Öptüm, bay. Yani bu kadardı. Bitti. Hoşça kalın.